Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Megastore Simülatör'deyiz. Şimdi video dışında mecbur oynuyorum biraz. Şöyle gördüğünüz gibi level atladıkça depoyu ve mağazayı artık büyütmeye başladık. Şöyle göstereyim. Mağaza genişleme 10 yapabildim. Üst kat çok ufaktan açıldı. Yan tarafa doğru birazcık genişledi, öyle söyleyeyim. Yan tarafa doğru market işte büyüyebilir. Elektronik bölümleri büyüyebilir. Onları ben yine video dışında falan yaparım. Onlarda problem yok. Bugün müzik bölümünü açacağız. Üst katı müzik bölümü yapacağım. Bu benim işim. Ben müzisyenim. Ben kendi katımı kendi reyonlarımı üst kata kuracağım yani. Bugün onları yapacağız. Depo bölümünde geliştirmeler yaptım. Depoda büyütmeye gittim bayağı büyüttüm. Seviye 30'a kadar olan bölümü açtım. Yeni seviye 35'te açılacak. Depo ekipmanlarından artık 3. raflara kadar erişebileceğimiz palet istifleyiciyi aldım. Forklift de alınabiliyor. Forklift'i aldım, denedim ama raflar şu anda çok sık, çok dar olduğu için bunu kullanmak çok zor. Bence gereksiz gibi de, öyle söyleyeyim. Şu 5. kata kadar mesela taşıyabiliyormuş. Daha sonra da bu otomatik yerleştirme alınabilir. Ama şimdilik şunu aldım. Bu daha çok işimizi görüyor. Daha hızlı yapılabiliyor her şey. Bunu aldım. İşe alımlardan kasiyerimiz personel yönet bölümünden seviye 36'da yeni bir personelde açılacak. Kasiyerimiz yok. Raf görevlisi 4 tane. 2 gündüz 2 akşam olmak üzere. Fırın personeli 2 tane. 1 gündüz 1 akşam. Depo personelimiz de bir tane. Sadece öğleden sonra akşam diyebiliriz yani ona da. Depo personeli sadece öğleden sonra iş yapsa yeterli. Çünkü gün bittikten sonra özellikle stokları vesaire ayarladığımdan dolayı daha çok işimizi görüyor. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi raf sistemini kurdum artık. Çünkü raf sistemi olduğu süreçte depo görevlisi gelen malzemeleri raflara yerleştiriyor. Eğer raf olmazsa, rafa herhangi bir palet koymazsak, yerde durursa bu paletler boşluklarda hiçbir şekilde raf görevlisi, depo görevlisi çalışmıyor. Alıp buradan kamyondan gelen malları buraya yerleştirmiyor. Buralara yerleştirmiyor. İlk önce böyle altlardaydı. Sonra aralara falan koydum. Boşlukları doldurdum mecbur. Çünkü çok fazla ürün var. Şimdi 3. katlara kadar da artık palet koyabildiğimiz için yerdekilerin hepsini de 3. kata taşıdım. O da sistem şöyle çalışıyor. Hatta onu da göstereyim. Bakın mesela bunu aldınız. Shift ve CTRL tuşlarıyla. Shift'e basılı tutarak şöyle 2. kata kaldırdık. Buraya boşluk tuşuna bastığım zaman 2. kata bırakıyor. İşte 1 için buraya basıp bırakıyorsunuz. Ya da 3. kat için 3. kata kadar şöyle basılı tutuyorsunuz. Mesela şu an 3. katı diyelim. Buraya geliyorsunuz. Hop, bırakıyorsunuz. Buraya gidiyor. Şimdilik rafların hepsi çok karışık. Yani fırın bölümlerini genelde şuraya toplamaya çalıştım ama burada market ürünleri de var. Ne bileyim, dışarıdaki otomat ürünleri de var. Elektronik bölümleri de var. Her şey çok karışık, çok karmaşa içinde şu anda. Ama işte söylediğim gibi depomuz daha küçük. Daha son pozisyonuna kadar getirmedim. O yüzden şöyle aralar bile yamuk yumuk, birazcık dar. Geniş olan yerler var, dar olan yerler var. Ama transpalet geçecek şekilde en azından boşluklar var. Zaten iyice de böyle sıfır yanaştıramıyorsunuz. Bak şu mesela bitmiş. Şundan sipariş vereyim. Raf dışında 3 tane. Ha, kutuda varmış. Ama olsun, şundan bir en azından bir palet sipariş verelim abi. O da nereye gelsin? Yükleme alanı 1 ve 2 var. Artık buradan yükleme alanı, mağaza girişi yükleme alanı 1, yükleme alanı 2 diye artık seçebiliyoruz. Onun siparişini vermiş olalım. O da şuraya gelsin, raf görevlisi. Daha günü bitirmedim. Günü bitirmediğim için şimdilik raf görevlisi çalışabilir. Günü bitirdiğiniz zaman gündüz raf görevlimiz olmadığı için daha henüz ona bir şey yapamıyoruz. Ya kendimiz yerleştirmemiz gerekiyor. Bak şurası mesela boşta. Daha 2. 3. katları boş olan bir sürü rafımız var. Yani stok konusunda problem yaşamayız. Ama atıyorum bir raf görevlisi, şu depo görevlisi. Rafla depoyu karıştırıyorum. Raf görevlisi mesela buradan bir ürün aldı. Bunu götürüp tepsiye koydu. Buradaki şeyde atıyorum 2-3 tane kaldı. Onu getirip buraya koymuyor. Getiriyor, buraya koyuyor. O yüzden burası böyle. Bu durumda. Ama en azından üst üste koyup istifleyebiliyorlar. Neyse ki bazıları böyle dökülüyor falan böyle. Ama işte ise bunu yapabiliyorlar. Ama ben isterdim ki 2-3 tane bile olsa getirip en azından şuradaki palete koysun. Burası çok böyle üst üste gözüküyor. Yani bence gereksiz gibi. Ha, burada yer olmaz çünkü bunun bir kapasitesi var.
Burada yer olmaz, yer olmazsa getirsin buraya koymuşsun. Ama yer olduğu süreçte buraya koyması bence daha mantıklı. Sevgili yapımcılar. Yeni bir güncelleme gelmiş. Yeni güncellemeyle şöyle gördüğünüz gibi tahtadan da biliyorsunuz bunlar. Ve daha üst seviyesi yoktu. Onları değiştirmişler güncellemeyle. Mevcut elimizde olanların hepsi gitmiş, silinmiş o oyundan, ancak parasını bize iade etmiş. Bana mesela 3000 dolar para verdi onun karşılığında. Artık manav reyonları bu şekilde olmuş. Arada bir böyle su püskürtüyor. Dur bakayım denk gelirsek şimdi. Su püskürtüyor. Bu küçük olan, bir de bunun bir büyüğü var. Bunda 6 tane var mesela. Onun bir büyüğünde de yani 3 sıra var. Onun bir büyüğünde de 5 sıra oluyor. Ben küçüklerden aldım. Şöyle 4 tane koydum. Birazcık şurası taştı ama artık yapacak bir şey yok. Dur bakayım şunu bir göstereyim. Ondan sonra bunu da yapmışlar. Bu da biliyorsunuz marketlerde var olan bir şey böyle. Sebzenin, meyvenin üstüne taze kalması için püskürtürler. Yan tarafımız açıldı işte. Burası bayağı bir genişledi. Burası şuraya kadar genişledi. Bilmiyorum buradan sonrası açılır mı? Bence açılır gibime geliyor. Çünkü burada arada bir tek şu merdiven ile alakalı dolgu var. Bence bir yerden sonra şu üst katı birazcık genişletir gibime geliyor. Sonra da şu tarafı açar diye düşünüyorum. O tarafı da açarsa fırını arkaya doğru çekeriz. Buraya işte oyuncak, giyim vesaire o tarz reyonları da daha rahat kurarız. Üst katta da şu kadarcık bir mesafe açıldı hemen, küçük. Bugün burayı müzik reyonu yapacağım. Müzik alanı yapacağım. Müzik enstrümanı, işte CD. Ne bileyim amfi mafi o tarz şeylerle dolduracağız. Günü bitirmeyeceğim. Orayı halledelim, yapalım günü, ondan sonra ya da günü bitirelim. Zaten biz kendimiz kuracağız. Günü bitirelim. Bir yandan da müşteriler gelsin gitsin. Hem oynayalım hem de levelimiz de artsın. Bizim en önemli şey şu anda level. Levelimiz düşük olduğu için her şeye sahip olamıyoruz. Şöyle günü bitir diyeyim ben. Tamam. Mağazayı da açayım abi. Bir yandan da müşteriler gelsin gitsin. Biz de şuradan bakayım. Aynen, depo görevlisi gitti. Sadece 2 raf görevlisi var. Bir de fırıncımız var. Şimdi alışverişe gelelim abi. Müzik. Evet. Artık müzik bölümünü de kurabiliriz. Şimdi öncelikle mobilyalara gelelim. Müzik askısı, müzik çift raf var. Lisansların hepsi açık zaten. Müzik askısı şöyle yapalım. 4 tane bundan alalım. 4 tane de bundan alalım bir. Az gelirse yine kafamıza göre değerlendiririz. Yükleme alanına gelmesin, mağaza girişine gelsin bunlar. 2 palet olacak. 4. Aynen, mağaza girişine gelsin, biz arabayla çekelim onları. Önce bir rafları kuralım. Rafları kurduktan sonra enstrüman alımı, CD alımı, amfi alımı, onlara falan bakarız. Üçer tane taşıyabiliyoruz. Şöyle koyalım. Tersten iniyor aşağı. Allah. Kafamıza geçirdik şeyi. Lan. Ana. Bir an dedim bug'a girdi herhalde. Şu merdivenin altına inerse var ya. Gerçi bu satılıyor muydu? Bu araba satılıyor mu onu bilmiyorum. Ya da sıfırlaması belki vardır, bilmiyorum. Tamamdır, bunları gönderelim. Okey abi, bunları da koyduk şöyle. Şunu da şöyle kenara bir bırakalım. Şimdi müzik çift raf diyor. Yani çok da bir yer kaplamıyormuş. Yani bunlardan bayağı bir konulabilir o zaman. Şöyle kenardan mı başlasak? Aynen şöyle başlayabiliriz abi. Yani şuraya da bir şeyler konulabilir ama
Şuradan bir devam edelim. Üst katta sanki birazcık bug var gibi. Bir şeyler yerin altına giriyor çünkü. Şimdi 4. Buraya bir 4 daha girerse buraya 4 girmez. Buraya bir 4 alalım. Bakalım ne kadar. 1, 2. 2 tane de buraya alalım abi. Şöyle yapacağız. 4 tane bundan, 2 tane de bundan sipariş. Yine mağaza girişine gelsinler. Evet, market akıyor maşallah, akıyor. Gel bakalım dayı. Şunlar felaket satış yapıyor. Stokları inanılmaz hızlı bitiyor. Acayip hızlı bitiyor stoklar. Umarım bu sefer çıkmaz. Yine bir şeylerden şikayet ediyorlar bak. İplik çıktı falan. Ha bu arada şu boştu biliyorsunuz. İşte buna da şöyle 4 farklı ürün daha koydum. Şuraya tepsilere de onları etiketlemesini yaptım. En azından boş duracağına onlarda da birazcık iş olsun. Ne kadar çok ürün o kadar çok satış level atlamamıza yardımcı olur. Şimdi Shift tuşuna basılı tutarak bu arada şöyle hizalama otomatik yapıyor. Şöyle yapalım. Bak buraya tamam şimdi yaptı. Tamam 2 tane de buraya kuralım abi. Şunu. Tamam. Burası boşluk kalsın yoksa şurayı çok kapatacak önünü. Sonradan şuralara da bakarız yine bir şeyler yapabiliriz belki. Şimdilik en azından rafları kurduk. Şimdi gelelim. Dur şeye bakacağım. Her bir yere kaç tane konabiliyor acaba? Şimdi 3 farklı ürün. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Acaba buraya kaç farklı ürün konabiliyor? Birer tane düşünelim bence biz. Buraya 24 oluyor. Buraya da amfi falan konuyordur diye düşünüyorum. Burası full gitar belli ki. Gitar koyma yerleri buralar. Enstrüman için. Buraya da amfi, CD o tarz şeyler konuyordur diye düşünüyorum. 12. 24'e 12. Alışverişe gelelim. Ürünlere gelelim abi. Şimdi. Bir, iki, üç, 4. Önce enstrüman olarak bakıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. 24 yapamadık. 17 oldu. Tamam. Bunlar yükleme alanı 1'e gelsin. Şimdi bir de 12 tane de farklı olarak müzik çift raf. Bak bunlar falan oraya oluyor mesela. 1, 2, 3, 4, 5,
Hmm. Dur, burada bir hata var. Ukuleler çift raf mı? Doğru, ukulele küçük bir enstrüman. Keman da küçük bir enstrüman. Burada birazcık olay karıştı gibi. Neyse, ayarlarız. Bunlar zaten büyük malzemeler olduğu için raflara bir tane iki tane belki sığar diye düşünüyorum. Kutudan bile 4 tane çıkıyormuş mesela. Bakalım bakalım bakalım. Tamam, bunlar da yükleme alanı 2'ye gelsin abi. Oradan sonra bakarız artık sisteme. Şimdi müzik şeylerine daha bir tür gelecek olan var bu arada. Acaba şöyle bir şey mi yapsak ya? Dur bakayım, şunu bir bırak. Bak, şurayı da bir boşaltalım. Şöyle. Buraları full müzik ekipmanıyla alakalı yapalım şimdilik. En azından bizim için yerleştirmesi kolay olur. Allah, dur, yanlış yaptık. Bu enstrüman lan. Niye enstrümanı oraya koyacağız? Enstrümanları şuraya koyacağız dedik ya. Sizler de görün. Yani şu iki rafta almayacak ama olsun. Daha diğer kamyon var çünkü. İşte çok fazla ürün oluyor bir anda. 5 katlı bu. Daha 4. 5. katları da var ama şimdilik onları maalesef kullanamıyoruz. Şöyle kapatalım. Nasıl yapalım şimdi? Şuraları mı boşaltsak acaba arkaya doğru ya? Ya stok yenilerken çok rahat oluyor, çok kolay oluyor. Ama ilk yerleştirirken mecbur bizim yapmamız gerekiyor bunları. Bakayım. Tamam, burayı da boşalttık abi. Evet, bak, kutular yerine yerleşiyor. Evet, burası doldu. Şuradan itibaren devam edelim.
Tamam, orada başka bir şey kalmadı. Şuradan devam edelim. Evet, gece olmuş bu arada. Seviyede 34 olmuşuz. 32 miydik? 33 müydük? 33'tük galiba, 34 olduk. 32 miydik acaba? Hatırlayamadım bak. Evet, bunlar da doldu. Şurayı da boşaltalım. Şurası boş. Bunları da buraya koyalım. O rafı da kullanırız. Sadece bir tane kalmış. O da gelsin, onu da yerleştirelim. Ondan sonra birer kutu alacağım, koyacağım. Etiketleri belli olsun. Sonra raf görevlileri zaten onları buradan alıp stokları dolduruyorlar. Evet, yine bayağı 1, 2, 3, 4, 5. Aa, yok. Ama burayı kullanmadık, şurayı kullandık. Tamam. Aynen, şurayı kullandık. Tamamdır. Bu şurada kalsın. Şunu kapatalım. Şimdi el arabamızı alalım. El arabasıyla yapıyoruz bunları. Şöyle. Şimdi abi şuradan başlayalım. 1 2 3 4. 4 tane alabildik. Tamam. Şu 2 tanesi de devam edeceğiz işe. Şimdi cello. Cello ile başlayalım. Bir tane konabiliyor. Okey, tamam, sıkıntı değil. Doğru, bir tane konur. Bunun ön tarafına doğru çıkıntı yok ki. Bunlar ukulele. Buraya... Yo, bu ukulele değilmiş. Tamam, normal gitar bunlar. Okey. O zaman şöyle yapalım. Bir tane bundan. Tamam, bu şekilde gideceğiz abi. Okey. Hemen götürelim. Allah. Neyse. Bir tane buradan. Bir tane buradan. Tamam. Diğer rafın ikinci katından devam edeceğiz. Her üründen bilerek bir tane koyayım ki ürün çoklu olsun. Aa bak, bu çift rafmış mesela. Ukulele. Bu ukulele değil ya. Bu bildiğiniz şey ya. Oyuncak yani bu. Oyuncak gibi düşünebilirsiniz. Böyle ukulele olmaz ki. Ukulele diyor buna ama bu neresi ukulele? Ukulele öyle olmaz. Tamam. Şunları da atalım abi.
Bu kutuları sonradan çalışanlara da koyuyor düzene de biz de koyabiliriz. 1 2 3 4. Pokemon. Dayı sen oraya niye gitar? Ha, satıldı mı? Ya nasıl satılır ki? Müşteri olmadan. Oğlum ben oraya gitar koymadım ki. O nasıl oldu lan? O niye getirdi koydu oraya? Ben öyle bir şey koymadım ki oraya. İlginç. Hakikaten onu niye getirip oraya koydu? Ben oraya öyle bir şey koydum mu? Yani şunu koyup sonradan oradan kaldırıp buraya koydum mu acaba? Onu hatırlayamaya çalışıyorum. Yapmış da olabilirim. Vallahi yapmış da olabilirim yani. Hatırlamıyorum. Tamam, burası bitti. 1 2 şöyle 3 şöyle 4. Daha fazla alınıyor mu? Alınmıyor. Biraz boyutları küçük olmuş bak. Gitar kılıfı. Ha, bu ukulele kılıfı, bu gitar kılıfı. Ama yine de görsel olarak tabi bunların boyutlar şey, gerçeği yansıtmıyor. Uzun davul. Tamam. Şimdi şuradan 4 tane aldık. 1 1 Şuradan itibaren devam edeceğiz. Bak dediğim gibi 2 tane anca. Kutuları atarız sonra. Tamam. Daha burası varmış ya, dur. Biz çok erken mi arkaya gittik ya? Ha, biz neredeyiz? Şimdi bak şuradan başladık. Şunları koyduk. Ha, şuradan şuraya geçtim ben. Şöyle yapmıştım. Bir tane buradan almıştık. Şunu alacağız. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Bir de bunu alacağız. Buradan alınmıyor. Tamam. Aralardan geçmeye çalışıyorum. Tamam, biraz karışık oldu. Bas gitar, elektro gitar falan böyle. Biraz bir karmaşa oldu ama olsun.
Abi dağılsın ya. Vallahi şu an bir şey yapamayacağım onlar için. Ne yapmıştık? Buradan şuraya geçmiştik değil mi? Buradan bir bu kalmıştı. Bunu aldık. Bunları aldık. Şuradan devam mı ediyoruz? Dur bakayım be. Burası değil. Burası da değil. Diğer taraflar sanırım. Aynen. Gel bakalım daha iyi. Şuradan gidelim o zaman. Tamam. İkinci kattan devam edeceğiz. Ya aydınlatmalı falan olsaymış bunlar iyiymiş. Evet, bunları hesaba katmadığımız için bazı yerler boş kalacak. Burada da komple burası dolduğu için buraya da pek bir şey yapamayacağız. Şurayı bir rafta koyabiliriz aslında. Çünkü bak şu an bunu koyamayacağız mesela. Bir rafta alalım. Bir tane daha alalım. İkili. Mobilyalar. Şundan. Bir tane. Ya da şöyle mi yapsak? Yine 4 tane alıp şu karşıya da mı kursak acaba? Yine mağaza girişine gelsin. Gördüklerimizi atalım. Araba lazım. Geldim dayı. Aynen şöyle de, hatta şuradan şöyle başlayıp kursak olur yani. Tamam. Kutudan 2 tane çıkıyor. Buraya 4 tane konuyormuş. Anladım. Ha, yürüyerek inmiyor bak. Benim gibi inmiyor. Orada duruyor. Merdivenden aşağı iniyor yavaş yavaş. Şimdi burada şu. Oğlum doğru şey aldık değil mi biz? Aynen. Tamam. Ta şuradayken arka rafa da çünkü müdahale edebiliyorsun. Şu. Başka da bir şey kaldı mı? Bunlar enstrümanla alakalı değil. Galiba başka da bir şey kalmadı. Yani fazladan raf da kurduk. CD yapabiliriz bak onların da şeyini. Şu kalanları da öyle CD falan yapabiliriz. Ya buralar birazcık boş kaldı. Dediğim gibi ben şunları gitar olarak, gitar askılarına takılır diye düşünerek hareket ettim. O yüzden böyle oldu biraz da. Ne sıkıntı değil ya, önemli değil. Buralara da ek başka bir şeyler koyarız yani. Boş bırakmayız. Mesela şöyle yapalım.
Alışveriş, ürünler. Almadığımız zaten enstrüman kalmadı bildiğim kadarıyla. Her şeyi aldık. Gerisi CD. Şimdi kaç tane CD rafı yapabiliriz? Bakalım. Boşluk. Burada hiç boşluk yok. 1, 2, 4, 6, 7. 7 tane CD yapabiliriz. Şuraları da farklı farklı. Bizim stoklardan da koyabiliriz. Alışveriş. Ta en aşağıdaki CD'lerden başlayalım mı? Bunlar genelde en son açılan şeyler çünkü. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane CD. Lan hepsine palet doldur dedik ama ekle demedik. O ne olacak? Ya vay arkadaş dur. Kafa patatese döndü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heh, tamam. Bunlar yükleme alanı 1'e gelsin. Almadığımız enstrüman var mıydı diye bakıyorum. Sanırım yok ya. Şöyle yapalım. Dur. Cık, lan. Bu ne abi? Tamam, cello doğru. İki. Kaç tane boşluk vardı orada? Ben buradan da çıkarım kardeş. Şurayı mesela full cello yapmış olalım. Şuraya bir tane boşluk kalıyor. Ya koy şunlardan birini ya, ne uğraşıyorsun? Heh, tamam al. Oldu da bitti, tamam. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Ne yerleştiriyor bu? Keman kılıfı. Hoppa. Tamam, şimdi bunlar geldi. Şöyle yapalım. Bir yanlış şeye basıyorum. Bir. Kaç kutu alıyor lan? 7 kutuyu da alabildik mi? Küçük herhalde kutular. Aynen, ince kutuymuş.
Sen ne koymaya geliyorsun ki? Ha, şurada bir tane boşluk var. Sizin o boşluğu doldurdu. Tamam mı? Bu mudur yani? Gidiyor. Ben şuradan gideyim bari. Şimdi transpalette yine onları kamyondan çıkartıp raflara yerleştirelim. Ondan sonra günü bitirelim. Yeni güne başlayalım. Alışverişi açalım. Şunu bırakalım. Gel bakalım. Tamam. Buraların ikinci, üçüncü rafları hep doldu. O zaman ne yapacağız? Şuraya doğru yönleneceğiz abi. Burası sebze meyve bölümü olarak ayırdığım için buraya bir şeyler koymak istemiyorum. Bak mesela şundan bir palet sipariş veriyorum. Nereye gelsin? Yükleme alanı 2'ye gelsin bu. Bir de şu an ben çalışıyorum çünkü. Depo görevlisi onu oraya dolduracak. Ama hakikaten hiç boşluk yok mu? Vallahi yok. Şuraya koyalım o zaman. Bu da tamam. Tamam, okey. Evet, depo görevlisi gördüğünüz gibi onları alıyor. Şuradaki bu paleti buradan alırsam buradaki etiket sistemi kalktığı için de depo görevlisi alıp da onu buraya koyamıyor. Koyamaz yani normal olarak. Buraya hop stone doldurdu şimdi. Abi buralar tamamdır. Bunları şöyle yolumuzun üstüne kaldıralım. Bunları çalışanlar stokları yeniledikçe düzgün koyacaklar. O yüzden çok sallamıyorum farkındaysanız. Tabii o da birazcık sağ. Dayı kapıyı kapatmıştı ama. Şimdi günü bitiriyorum. Yeni güne başla dedim. Oyunu bir kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Mağazayı açtım. Evet, hemen bakalım üst katımıza. Üst katımız müzik bölümü hayırlı uğurlu olsun. Her şeyden koyduk abi. Koymadığımız sadece CD'ler kaldı. Ufak tefek CD'ler kaldı koymadığımız. Onun dışında her şeyi koyduk. Hatta aynılarından da birazcık doldurduk mecbur. Bak buralarda boşluk. Buralarda niye boşluk kalmış ya? Ben niye boşluk bırakmışım ki oralarda? Hadi şunu da bırakmışımdır. Devamı için bırakmamışımdır da buralar niye boş kaldı? Yani koymuş olsam sold out mesela satıldığı zaman oluyor. Allah Allah. Hemen dolduralım. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. 3 tane boşluk var. Bak alışverişler başladı.
Burası da boş. Tamamdır. Hiç boşluk bırakmadık abi. Her yer şu an gördüğünüz gibi dolu. Bak mesela bu bitmiş ama 0 yazıyor. Sold out. Mesela şu anda. Bu arada fiyatları değiştirmiyorsun. Zararına, maliyetine satıyorsun diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar ben onları geçen videoda da gösterdim ama tekrardan sizlere göstereyim. Öyle bir şey yok. Tabii ki. O da nasıl yok biliyor musunuz? Bakın çok onun kısa yolunu yapmışlar. Güzel bir yöntem. Yönetim bölümü. Pardon. Fiyatlandırma. Mesela bakın burada fırın. Tümünü piyasa fiyatına eşleştir. Tümünü uygula dediğiniz zaman ben bunların hepsini yaptım. Hepsini yaptığım için açılmayan mesela müzik bölümünden hiçbir şey yapmamıştık ama yine de ben bunu yaptım bu şekilde. Eşleştir deyip uygula dediğim için ekstradan her koyduğum ürüne yeniden fiyat girmeme gerek yok. Güncel olan fiyatlar zaten bu şekilde sarı gözüküyor. Turuncu olursa fiyat düşük oluyor. Ya normal güncel fiyatın altında kalmış oluyor ya da maliyetine satmış oluyorsunuz. Zarar ediyorsunuz yani. Ama etiketlerin hepsi gördüğünüz gibi koyduğumuz anda direkt sarı oluyor. Direkt sarı olarak karşımıza geliyor. Şimdi bunlar birer tane aldığı için tabii ki çalışanlar buraya çok fazla gel git yapacak. Yapacak bir şey yok. Ürün çeşitliliği için böyle bir şey yaptık. Yoksa bir reyona sadece şu sarıdan koyarız. Bir reyona sadece maviden koyarız. Bir reyona bundan koyarız gibi mesela. Öyle bir şey yapabilirdik ama gerek yok. Böyle ürün çokluğu olsun. Alanımız da birazcık şu an dar. İlerleyen zamanlarda alan komple genişlediği zaman yine bakılır. Düzenlenebilir yani. Ama şimdilik bu şekilde devam. Dolaplarımız dolu. Eksik ürün olursa zaten sold out yazıyor. Gece sonunda artık bütün rafları da oturtturdukları zaman sold out yazıyor. Bakıyorum ki yani yerine bir şey konmamışsa hemen buradan tık basıyorum. Bir palet mesela. Bir paleti getirtiyorum. Depo görevlisi alıyor kamyondan. Şeyleri raflara, şuradaki raflara yerleştiriyor. Buradaki raf görevlileri de buralardan alıp market içindeki raflara yerleştiriyor. Her şey otomatiğe bağlanmış oluyor aslında. Dur bakayım, level 34'teyiz bu arada. Büyüme ile alakalı bir büyüme daha alabiliyoruz bak. Alalım. Depo bölümünden 35'te alabilecekmişiz. İşe alım da 36'da olacak. Palet robotu otomatik olarak yeniden stoklama alanına boşaltır. Nasıl yani? Yeniden stoklama alanı dediği şu mu? Raf doldurma. Yeniden stoklama alanı acaba şey mi? O da alıyor kamyondan ama kat fark etmeksizin hepsini otomatik mi koyuyor acaba? Çalışan olmadan. O da olabilir. O da olabilir. Onu bilemiyorum bak. Aynen, depoyu büyüttük. Mağazayı büyüttük. Şu an depo büyümesi 35'te olacak. Ona da az kaldı. Hatta bekleyelim. 35 olmak üzere. Müşteriler gel git yapıyor zaten. Onu da büyütelim. Bakalım deponun neresini büyütecek bu sefer. Oraya da yine böyle raf sistemi koyup devam edebiliriz. Muhtemelen benim tahminim, bakayım, bunun bir arkasını büyütecekmiş gibime geliyor. Çünkü daha buraya doğru gidecek. Yan tarafa doğru gidecek depo. Buraya doğru gitmeyecek. Bu tarafa doğru gidecek. Evet, 35 olduk. Hemen şöyle yönetime gelelim. Aldım abi. Tamamdır. Bakalım. Aynen benim tahmin ettiğim gibi buraya doğru genişletti. Benim tahminlerim doğru çıktı. Ve elimizde mesela şuraya ben koymuştum. Raflarımız var. Şu arkadaki kolonlardan dolayı çok geriye götüremiyoruz gördüğünüz gibi. Bu kadar gidiyor. Bir tane böyle konabilir. Yalnız depo büyüdükçe oyunun FPS'i düşmeye başladı. Oğlum az önce ben buradan geçebiliyordum. Elimde kutu var diye mi geçemiyorum? Dur bakayım. He. Aynen. Elimde kutu var diye geçemiyorum.
şöyle koyayım, böyle geçeyim. Tamam. Raf yani görevliler geçer de biz geçemeyiz buradan. Bunu böyle koymak gerekiyor ki bir tane daha alıp sırta vermek gerekiyor. Ya da şöyle yan tarafa koyacağız. Ya da şöyle olacak. Ama işte burada da kolon engel oluyor. Dur bakayım. Sen bir şöyle dur. Aynen, bu ikisi böyle sığıyor. Yalnız geçiş 0. Yani elimizde bir şeyle biz geçemeyiz. Neyse, yani burası genişlemiş oldu. Şu anda burası kullanışlı bir alan değil. Bunun kalkması lazım buradan. Ya onu yani kaldırabiliriz aslında. Dur bakayım, şöyle yapabiliriz. Paketle. Abi koymadan da iptal edilmiyor değil mi bu? Paketle abi. Koy bir şuraya. Paleti al değil de şunu taşı. Heh. Komple paletlerle birlikte taşıyabiliyoruz bu şekilde. Bunu böyle yapıp burayı açabiliriz. Heh, şimdi oldu bak. Tamam. Bunu da şöyle ne kadar sıfırlayabilirsek o kadar iyi olur bizim için. Aynen. Bu şekilde olabilir. En azından şuradan giriş çıkış var. Sonra yan gidecek. Üçüncü kapıya doğru ilerleyecek. Üçüncü kapıyı açacak sonra falan filan. İyi, en azından biraz daha böyle rafımız oldu. Daha var, boşluklarımız çok da. Hani ben çok karışmasın istiyorum. Mesela sebze meyve burada ya. Burası sebze meyve rafları olsun. Bunun üstüne kalkıp da enstrüman koymayalım yani. Demek istediğim o. Evet arkadaşlar. Aynen bak, mağaza genişlemesi de yaptık. Üst katı genişletti. Ve bunlar ortada kaldı bu sefer. Ben bunları videodan sonra hallederim. Şimdi onunla uğraşmayalım. Bakayım. Zaten 54 dakika olmuş video. Ey maşallah cinsinden yani. Evet. Bugünlük bu kadar diyoruz o zaman. Bayağı ürünlerin hepsi bitmiş. Çalışanlar stok yetiştiremiyor. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben size beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.